Herkese merhabalar. Horobox TV'den sizleri bir kez daha selamlıyoruz. Bugünkü konumuz işin mekanik kısmı. Evet, Saatlerin kalibrelerini, daha doğrusu kalibrelerinin nerede ne şekilde üretilip saatlerin içine ne şekilde koyulduğunu bir şekilde masaya yatırmanın peşindeyiz Burak'la beraber. Evet. Neredeyse mekanik saatçilik dünyasına ilk adım atan herkesin merak ettiği bir konu. In-house mu, outsource mu? Yani kendi üretip kullandığın kalibre mi yoksa dışarıdan sağladığın kalibre mi? Bize ne kadar faydası var, detayları nedir? Öncelikle yani bir bunun açıklamasını alalım Burak. In-house dediğimizde senin aklına ne geliyor, bunu bizim izleyicilerimize ne şekilde anlatabilirsin? Gerçekten çok popüler bir konu. Özellikle son 10 yıldır çok popüler bir konu in-house mevzusu. In-house mekanizma demek ya da manufacture, Türkçe'de manifaktür olarak biraz kullanılıyor ama daha tam yerleşmediği için in-house'u kullanmayı tercih ediyoruz biz genelde. İçindeki bütün bileşenleri saatin kadranında yazan marka tarafından yapılmış mekanizmalara in-house deniyor. Yani olayın sözlük manasıyla anlamı bu. Yalnız şöyle bir şey var, yani sonuç itibariyle bu bileşenlerin tamamının aynı marka bünyesinde üretilmesi çok da kolay değil. Dolayısıyla istisnalar olabiliyor. Ama yine de belirlenmiş bir yüzde olmadığı için mekanizmanın hemen hemen tamamını kendi bünyesinde yapan tüm markaların ürünleri için in-house demek mümkün. Yani işte aslında benim sormak istediğim soruların başında o geliyordu. Yani in-house dediğimiz zaman gerçekten bu in-house mu? Yani bütün parçalar, bütün elemanlar, orada ekipmanlar hepsi bir arada üretiliyor mu? Yoksa işte arabalardan bile alışkın olduğumuz dışarıdan alınan parçaların da bu kalibrenin içinde, bu mekanizmanın içinde kullanılması söz konusu mu? Pratikte bakacak olursak ikinci söylediğin aslında. Çünkü şöyle demek lazım. Yani ilk söylediğin gibi örnekler de var. Mesela Jaeger-LeCoultre hemen hemen her şeyini kendisi üreten bir firma. Zaten onun için Watchmaker of Watchmakers ünvanıyla anılıyor. Ama mesela kendi mekanizmanı üretiyor dahi olsan bazı ürünleri en iyi yapan firmalardan, en tecrübeli firmalardan tedarik etmek zorundasın. Bugün KIF dışında neredeyse hiçbir şok emme sistemi kullanılmıyor mekanizmalarda. Balans konusu söz konusu olduğunda Glüsüdür ilk akla gelen balans markalarından biri. Kıl zembereklerde Nivarox çok kaliteli bir marka. Yani kendin sıfırdan, sketch'ten bir mekanizma tasarlasan dahi bazı noktalarda bileşenleri dışarıdan almak zorundasın. Tıpkı bir otomobil markasının lastik üretmediği gibi. Bunları dışarıdan alsan da bu kalibreye in-house diyebiliyoruz. Diyebiliyorsun, yani. aynen öyle. Peki bu ayrım ne zaman başladı? In-house ve outsourced her zaman vardı. Hatta aslında herkes bu işe in-house olarak başladı. Çünkü mekanizma insanların kendi bünyelerinde ürettiği, markaların kendi bünyelerinde ürettiği bir sistemdi. Daha sonra sanayileşme ile birlikte adetlerin artması, ihtiyaçların birbirine çok benzer olması ve maliyetlerin düşürülmesi adına insanlar farklı noktalardan, farklı tedarikçilerden hem bileşenlerini hem de yarı mamul ya da bitmiş mamul hakkı şeklinde mekanizmalarını almaya başladı. Bu ayrımın en çok söz konusu olduğu zamanları ele alacak olursak eğer 80'lerdeki Swatch krizi sonrasında ayakta kalmaya çalışan mekanik saat üreticileri yavaş yavaş Swatch grup çatısı altında toplanmaya başladı. Swatch grup çatısı altında toplanan şirketlerden bir tanesi de ETA. Eski ismiyle Eterna. Yaklaşık 200 senedir sadece mekanizma üreten bir firma bu Serdar. Dolayısıyla 2000'lere kadar hemen hemen piyasada gördüğün giriş ve orta seviye hatta bazı lüks segment markaların tamamını bitmiş ve de veya yarı bitmiş natamam şeklinde kalibreler tedarik ettiler. Zaten pardon, bu ayrım aslında in-house, outsource diye değil. Yani lafın gelişi in-house ETA, in-house mı ETA mı diye de söylenmeye başlamış. Aynen. ETA denmesinin nedeni de aslında o. Fakat 2000'lerin başlarında İsviçre'de ticari olarak rekabetle alakalı bazı kanuni sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi kartelleşme gibi düşünüldü ve alınan bir kararla ETA'nın, daha doğrusu Swatch Group bünyesinde faaliyetlerini devam eden ETA'nın mekanizmalarını aynı grup bünyesindeki kardeş markalar dışında başka bir markaya vermemesi şeklinde bir karar alındı. Bu tamamen bıçak gibi kesilmedi. Yaklaşık 10 yıllık bir süreye yayıldı ki insanlar toparlasın veya kendisine bir çözüm bulsun. Bazı firmalar farklı markalara yöneldiler. Bu ne olabilir? Sellita olabilir.
STP olabilir, Sopro da olabilir. Bunlara gittiler. Bazı firmalar ise biz kardeşim kendi mekanizmamızı kendimiz yapalım, kimseye muhtaç olmayalım dediler ve kendi mekanizmalarını üretmeye başladılar. Fiyatları da %30 arttırmaya Fiyatları da yoluna %30 gittiler. arttırdılar. Çünkü kendi mekanizmasını üretmesi eksklusif bir olay ve bizim bu sektörde eksklusivlik asla cezasız kalmıyor biliyorsun yani. Evet, bunun da aslında iki tarafı var. Bir kullanıcı tarafı, bir de üretici tarafı. İkisini de aslında kısaca bir konuşmak istiyorum. Yani bu in-house ya da outsource tarafı hem kullanıcı için hem de üretici marka için olumlu ve olumsuz yanları kısaca nelerdir sence? Bir marka için kendi mekanizmanı üretiyor olman demek başkasına bağımlı olmuyorsun demek. Yani mesela ETA'dan tekrar konuya örnek verelim. ETA genel itibariyle giriş ve orta seviye mekanizmalarla ünlü bir marka. Yani know-how'larının, tecrübelerinin hemen hemen tamamı bu tip mekanizmalar üzerine geliştirilmiş vaziyette. Fakat sen bir marka bir minute repeater yapmak istiyor mesela. Evet. Ya da bir perpetual calendar yapmak istiyor. Bu sefer yapabileceğin ETA'dan gidip bunu alman mümkün değil. Ya ETA'dan bir taban alacaksın. Üstüne ondan sonra modül koyup üstüne modül koyacaksın. İşte Dubo Depre'ye gideceksin belki. Ondan sonra ya da Sopro'da gideceksin. Senin için bir modül geliştirmesini isteyeceksin. Ki bu da ayrı bir maliyet ve zaman. Cost efektif bir iş değil. Ama eğer sen standarttan bir mekanizmayı tasarlarsan, temelini kendin yaparsan daha sonraki geliştirmeler için kendine bazı açık noktalar bırakabilirsin. Önce otomatik olarak düşünürsün. Ondan sonra otomatiğin üzerine belki bir güç rezervi ya da bir moon phase koyarsın. Daha sonra kronograf olabilir. Kronografın yanına flyback eklenebilir. Yani sonuç itibariyle platform sana aitse üzerine koyarak gidersin. Olumlu olan kısmı bu. Olumsuz olan kısmı ise ETA dediğim gibi yaklaşık 200 senedir sadece mekanizma ürettiği için korkunç bir adet söz konusu. Korkunç, yüksek adet gerçekten düşük uygun maliyet demek. Dolayısıyla eğer sen basit bir mekanizma yapıyorsan, misal 3 kollu ya da herhangi bir 3 compax otomatik kronograf, o zaman ETA'dan bunu temin etmen senin için çok daha iyi olur ya da dışarıdan temin etmen. Bu arada da insanların şöyle bir saat meraklıları arasında bir yanlış anlaşılma var. In-house ETA'dan üstündür. In-house evet, ETA'dan üstün değil. Yani sadece 200 sene boyunca sadece aynı meslekte uzmanlaşmış birinden zaten kötü bir şey bekleyemezsin. Kaldı ki ETA isteğe göre çeşitli kalitelerde, dekoratif manada ya da fonksiyonel manada ürünler üretebiliyor. Yani sonuç itibariyle üretici konusundaki olumlu kısım işin senin kendi kontrolünde olması, olumsuz kısım ise maliyetler olabilir bence. Evet. Ama en çok işte izleyicileri de ilgilendiren yani kullanıcı tarafında artılar eksiler sence neler? Kullanıcı tarafında artılar eksiler. Yani kullanıcı tarafındaki artı senin hep söylediğin, buradan da dile getirdiğimiz saatlerin arkasındaki hikaye. Evet. Yani bir saatin üzerinde o saatin markası tamamen bu içindeki mekanizmayı üretebiliyorsa bu insana bir tatmin duygusu, bir eksklusivlik, bir seçkinlik duygusu veriyor. Yani sen daha özel bir ürüne sahip olduğunu düşünüyorsun. Örnek vermek gerekirse bizim son yaptığımız limitli Chopard Alpine Eagle'ımız tamamen yani Alpine Eagle için Chopard tarafından üretilmiş bir kalibre. Bu da tabii olaya hikaye katıyor. Kesinlikle. Ben de senelerdir saat sektörünün içinde bu detaylarla boğuşan biriyim. İşte senin kolunda bir ikonik bir saat var. In-house, day-date Rolex tarafından yapılmış. Benim kolumda yine başka bir ikon var. O da Luminor Panerai'nin. İşte 300 limitli paneristi.com için yapılmış özel ilk saat. İçinde de gayet güzel ETA makine var. Yani beni çok ilgilendiriyor mu bu saatten sonra? Açıkçası ilgilendirmiyor. Yani bence saatin sağlamlığı, doğru çalışması ve her şeyden önce bana verdiği hissiyat kalibrenin in-house mu outsource mu olduğunun belki ben işte 25 senedir bu işin içindeyim diye böyle konuşabiliyorum. Bununla bağlantılı olarak bu mevzunun bir marketing argümanı olarak kullanılmasına ne diyorsun? Yani zaten bence mevzunun en çok öne çıktığı olay bu. Yani en çok öne çıktığı kısım bu. Marketing kısmı. Çünkü insanlar dediğim gibi in-house mekanizmalı olduğu zaman daha üstün bir saate sahip olduğunu düşünüyor. Halbuki üstün bir saat değil. Yani sonuç itibariyle onun içindeki mekanizma ETA da olsa aynı işi yapıyor. Evet. Hatta çoğu zaman ETA o işi daha iyi bile yapabiliyor. Çünkü çok uzun süreye yayılmış bir tecrübe söz konusu. Sonuç itibariyle sen zaten bir marka olarak istediğin kalitede bir ürünü ETA'dan temin edebiliyorsun. Yarı mamul şeklindeki
kalibreler genelde bu iş için kullanılıyor platform olarak. Sen mesela arkasındaki rotorun üzerindeki işlemlerini kendin yapıyorsun. İşte elle parlatmak istediğin, parlamak istediğin yerleri koyuyorsun. Kapak taşlarını değiştiriyorsun. Artık o senin ürünün oluyor. O Üstüne senin ürünün istediğini oluyor. yapabiliyorsun. Üstüne istediğini yazıyorsun. In-house diye karşımıza çıkan bir sürü kalibreye bakıyoruz. Tamam, belki dekoratif olarak birçok değişiklik görebiliriz. Evet. Ama ben baktığımda bunların hepsi aşağı yukarı birbirine benziyor. Aynen. Yani ETA'nın bir nevi görüntüsü olarak çıkıyor. Ben aslında kişisel olarak bu in-house mu outsource mu olayına çok kafayı takmamaktan Kesinlikle, yanayım. ben de aynı Buradan şekilde düşünüyorum. özellikle bu işe yeni girmiş, mekanik saat tutkusunu yeni geliştirmeye çalışan kişilere de tavsiyem öncelikle kalbinizi dinleyin, ruhunuzu Kesinlikle. dinleyin, kolunuza takın, bakın, beğeniyorsanız alın. Başka da diğer detayları da arkadan düşünmeye başlayın diye bir tavsiyede bulunabilirim. Yani Kesinlikle. bilmiyorum sen ne diyorsun ama. Kesinlikle katılıyorum. Hani derler ya altını imzamı atarım diye. Tam Evet. olarak öyle. Gerçekten bence de çok üzerinde durulacak bir konu değil. Kaldı ki yani bunu ETA ya da outsource bir mekanizma kullandığı için bir saati almamak, bundan uzaklaşmak bence tamamen yanlış bir tutum olur. Sonuç itibariyle siz o mekanizmayı çoğu zaman görmüyorsunuz bile. Gerçekten düzgün çalıştığı sürece, evet. fonksiyonlarını yerine getirdiği sürece bence o kadar da önemli bir detay değil. Belki bizim bu konuyu senelerdir işte Orobox'ın içinde işlemememizin sebebi de bu olabilir, Evet, ama son evet. dönemde tabii bununla ilgili çok mesaj aldık. Bu konu hakkında bilgi almak isteyen çok insan oldu. Biz de bunu bir video haline getirelim dedik. Yine buranın tecrübelerini ve bilgilerini buradan size aktarmaya, paylaşmaya çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İleriki videolarda buluşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.